Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. Çocuklar sosyal medyada başta siber zorbalık olmak üzere mahremiyet ihlalleri ve zararlı içeriklerle karşı karşıya kalıyor. Dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medya kullanım yaşının sınırlandırılması konusu tartışılıyor. Uzmanlara göre ailelerin çocuklarını koruyabilmeleri için dijital okuryazarlık konusunda daha fazla bilinçlenmeleri gerekiyor. Peki sizce sosyal medya kullanımına yönelik gelecek olan bu kısıtlama çocukları gerçekten koruyabilecek mi? Bildiğiniz üzere dünyanın birçok ülkesinde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal medya kısıtlamaları ve bununla ilgili düzenlemeler getirilmekte. Türkiye'de alınması muhtemel önlemler sizce nelerdir? Avrupa'daki bu adımlar Türkiye'ye uyarlanabilir mi? Öncelikli olarak sosyal medya platformlarında gençlerin ve çocukların kalma süreleri gerek dünya genelinde gerekse Türkiye'de çok fazla bir şekilde artış göstermekte. Sosyal medyada çok uzun süre vakit geçiriyorlar ve bu da birçok zararlı içerikle karşı karşıya kalma risklerini tabii daha da fazla arttırıyor. Doğal olarak özellikle çocuk kitle bu zararlı içeriklere karşı neyin doğru neyin yanlış olduğunu tam olarak tespit edemedikleri için nasıl karar verebileceklerini de tam olarak bilemiyorlar. Genç kitle özellikle çok fazla sosyal medyada kaldığı için özellikle bağımlılık tehlikesiyle çok fazla karşı karşıya. Ayrıca yine sosyal medyada çok fazla yalan haber, bilgi kirliliği dediğimiz manipülatif içerikler, dezenformasyon içerikleri çok hızlı bir şekilde ürüyor ve çok hızlı bir şekilde paylaşılıyor. Bu da tabii ki de toplum içerisinde özellikle gençlerde de kutuplaşmalara sebebiyet verebiliyor. Bu nedenden dolayı artık dünya genelinde tabii ki de özellikle bazı ülkelerde kısıtlamalar zorunlu hale geldi. Türkiye özelinde düşündüğümüz zaman da durum bundan pek farklı değil. Tekrar üzerine basarak söylemek istiyorum. Burada asıl sorumluluğun sosyal medya platformları ve internet kuruluşları üzerinde gerçekleştirmesi gerekiyor kısıtlamaları. Örneğin Çin'de 40 dakikadan fazla 15 yaş altı çocuklar TikTok izleyemiyorlar. Avustralya'da 16 yaşında. İşte İspanya'da, Fransa'da belli ülkelere dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu sınırlamalardan bahsediyoruz. Aslında bu Türkiye meselesi değil. Bu İstanbul, Ankara, Konya meselesi değil. Bu tamamen tüm dünyaya aslında etkileyen bir konu. Bir şeyi mahrum etmek, yasaklamak, tümden, kökünden kapatmak gibi bir derdimiz yok. Sadece sizi yöneten değil, size yönetebildiğiniz, size faydalı olan, gelişiminize katkı sağlayan ağları, mecraları ve miktarlarını, yani bunun kullanım sürelerini yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre ayarlamaktan başka bir derdimiz yok. Bununla ilgili olarak da işte tüm partilerin ortak desteğiyle bu sınırlamaların, denetlemenin ve kontrolün getirilebileceği bir yasa gündeme gelsin diye gayret edeceğiz. Bizim amacımız burada belli sınırlar getirmek, belli kontroller getirmek. Özellikle bu sosyal ağların sahipleri ve bunların tabiri caizse yöneticilerinin sorumluluk altına girebilecekleri yasal düzenlemelerin olması, o içerikleri eğer biz kontrol edemediğimizde ebeveyn güvenliği izni dediğimiz, tabiri caizse dijital kimlik dediğimiz bir olguyu oluşturamadığımızda
çocuklarımızın ruh sağlığı, çocuklarımızın beden sağlığı. Örneğin çok ciddi anlamda dikkat eksikliği, hiperaktivite, uyuklama, işte uykuda problemler, davranış bozuklukları, öfke kontrol sisteminde sorunlar, çok küçük oldukları halde boyun ve bel fıtıkları, kaslarında tutulmalar gibi öğrenmeyle ilgili ciddi problemlerle karşı karşıyayız. TikTok ve benzeri mecralar için çocukların yalnızlığa sürüklenmesine ve sanal gerçekliklere kapılmalarına yol açtığı yönünde bir endişe hakim. Bu iddialar ne kadar gerçekçi? Aileler çocuklarını nasıl koruyabilir? Teknoloji doğru ve etkin kullanıldığı takdirde çok faydalı ortamlar sağlıyor. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Ancak özellikle dijital dünyanın karanlık yüzüyle ilgili de bir farkındalık ortamı yaratmak durumundayız. Dijital yerli şu anda teknolojinin içine doğmuş kuşak. Dijital göçmen ise teknolojiyle sonradan karşı karşıya kalmış kuşak. Şimdi şunu söyleyebiliriz, artık dijital göçmenlerin teknolojiyi kullanmama gibi bir durumu söz konusu değil. Hatta ve hatta dijital göçmenler artık en az dijital yerliler kadar teknoloji hakimiyetine sahip olmalılar. Teknolojik ortamı, internet ortamını çok iyi keşfetmeleri gerekiyor ki bu yetiyi çok iyi kazanmaları gerekiyor ki çocukları da doğru yönlendirebilsinler, gençleri de. Özellikle internetin bu karanlık yüzüne karşı doğru farkındalık oluşturabilsinler. Medya her zaman bizim için çok gerçekçi bir dünya sunmuyor. Yani medya aslında bir simülasyon evreninde sunuyor. Yani bu simülasyon evreninin içerisinde çoğu medya içeriği aslında idealize edilmiş yaşamlardan oluşuyor. Yani gençler, çocuklar bu yaşamları çok fazla benimsiyorlar. Sanki gerçek bir dünyaymışçasına çok özümsüyorlar ve hepimizin hayal ettiği, hepimizin aslında özlemini duyduğu, hepimizin olmak istediği kişiler, ama bunlar hep mükemmel yaşamlar, mükemmel kişiler. Böyle bir dünya yok gerçek anlamda baktığımızda. Hep işte harika vücut stilleri ya da işte harika yaşam stilleri, mükemmel anneler, mükemmel iş kadını, mükemmel babalar. Yani böyle bir yaşam yok. Herkes böyle bir yaşam stiline imreniyor, hayal ediyor. Böyle bir yaşamın olduğuna tabii ki de gençler ve çocuklar çok daha fazla hızlı bir şekilde kapılıyorlar. Doğal olarak bu onları yalnızlaştırıyor. Yalnızlaştırdıkları gibi de çok fazla tek tipleştiriyor. Ben ne olayım, işte penguen olayım. Penguen bir kuş türüdür ama uçabilen kuş türü değildir. Eğer bana kuş olmak, özgür olmak, gökyüzünde süzülmektir ve bunun adı da kartal olmak derseniz, penguen kartal olmak isterse hiçbir zaman kartal olamayacak, ama işin kötü tarafı penguen olmayı da kaybedecek. Şimdi bütün mesele olabilirlik. Bizim gençlerimize o farkındalık dediğim şey o. Önce ebeveynlerden, aslında çocuklarımızın kendi yetenekleri, ilgi alanlarında onları olduğu gibi kabul etmek ve onları öyle güçlendirmek. O özentiye maruz bırakamamanın ön koşulu önce kendini kabul edip sevmeyi öğrenmesi. Siz eğer ki bu konuda en basit bir şey, çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslarsanız, başka rol modellerle tanıtırsanız çocuk zaten benlik algısını oluşturamayacak. Sosyal medya platformları çocukları siber zorbalık ve mahremiyet ihlallerinden korumak için ne gibi önlemler alabilir? Mahremiyet ve sosyal medya ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sosyal medya artık öyle bir ortam yaratıyor ki insanlar aslında ne yediklerini, ne giydiklerini, nerede olduklarını her şekilde paylaşır hale geldiler. Burada tabii ki de belli bir noktadan sonra bir fütursuzluk söz konusu. Çünkü çocuklar da özellikle mahrem olmayan içerikleri de çok hızlı bir şekilde güvendikleri kişi ve kurumlarla paylaşabiliyorlar maalesef. Bu anlamda biraz daha aslında ebeveynler tarafından aslında biraz daha yalnız bırakılmış çocuklar bu tarz içeriklerle baş edemez hale geliyor ve çok daha hızlı güveniyorlar. O yüzden de çok daha hızlı bu tarz uygunsuz içerikleri ya da mahrem içerikleri paylaşabiliyorlar. Artık dijital performans dediğimiz bir şey var. Hepimizin bir dijital kimliği var ve hepimiz dijital ayak izi oluşturuyoruz aslında dijital ortamda. Sürekli olarak yapıyoruz bunu. Doğal olarak da aslında özellikle gençlerde yine ve çocuklarda bir dijital performans artışı isteği söz konusu. Çünkü kendilerini bu şekilde var edebiliyorlar dijital dünyada. Daha doğrusu bu şekilde değerli kılabiliyorlar. Durumu psikolojik boyutlarıyla ele alacak olursak ve konuyu biraz daha açacak olursak, sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi
akran zorbalığı ya da diğer olumsuz durumları önüne geçmede etkili olabilir mi? Bu arasındaki bağlantıyı nasıl kurabiliriz? Siber zorbalık olayları giderek arttı. Yani aslında burada ebeveynler tabii çok önemli bir rolde. Yani kesinlikle gençlerin, çocukların yalnız bırakılmaması gerekiyor. Güven ortamlarının çok sağlam bir şekilde kurulması gerekiyor ki çocuk ya da genç her türlü şeyi ebeveynle paylaşabilsin. Uğradığı siber zorbalık durumunu da ebeveynle paylaşabilip bir an önce çözüm yolu üretebilsin. Aksi takdirde bunu dünya genelinde de görebiliyoruz. Sonuçları intihara kadar sürüklenebilen, sonuçlanabilen bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Yine bir takım psikolojik bozukluklar ortaya çıkıyor, özellikle çocuk ve gençler üzerinde. Belli oyunlar oynanıyor. Oyunların arkasında WhatsApp grupları kuruluyor ve Instagram üzerinden. Bu gruplara dahil olabilmenin, yani sosyalleşebilmenin, yani akranlar arasında, bakın akranlar arasında var olabilmenin, bir sosyal kimlik oluşturabilmenin ön koşulu haline geldi. Eğer siz oraya dahilseniz o grubun bir parçasısınız. Yoksa tecrit ediliyorsunuz, yalnız bırakılıyorsunuz veya ötekileştiriliyorsunuz. Hatta tehdit alabiliyorsunuz. O yüzden de bunun için aslında toplumsal bir farkındalığa ihtiyaç var. Masum gibi görünen bir sürü siber zorbalık türü var. Özellikle bu konulara yönelik de farkındalık ortamlarının oluşturulması gerekiyor. Çünkü artık gençlerin çoğu siber zorbalık yaptığını bilmiyor bile. Ve aslında hani sizin için çok eğlenceli görünen bir içeriği paylaşmak bile başka bir kimseye bir siber zorbalık yapmış olabiliyor hale getiriyor durumu. Burası siyaset üstü bir konu. Herkesin ortak konusu. Herkes aslında, buradaki tüm vekillerimiz, komisyona müdahil olan tüm ekipler bu sorunu çözmek istiyor. Niye çözmek istiyor? Çocuklarımızın ruh sağlığı ve fiziksel sağlığı söz konusu. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sadece bizim komisyonumuz değil, Çocuk Hakları Komisyonu, işte bu anlamda Dijital Mecralar Komisyonumuz, Aile Bakanlığımız, bütün bakanlıklarımız bu konuya çok hassas bir şekilde yürüyorlar.